Şimdi hep beraber bu kompleksi gezelim. Bakalım buraya geldiğinizde nerede kalacaksınız, nasıl yapacaksınız, nasıl edeceksiniz, işte dil bilmiyorsunuz. Bu kafanızdaki soru işaretlerinin hepsini tek tek birazdan gidereceğiz arkadaşlar. Hiç şüpheniz olmasın. Fışmış işlemleri burada yapılıyor. Sıçımlık işlemleri orada yapılıyor. Buradan da duşunuzu alıyorsunuz arkadaşlar. Şurası çok güzel bu arada. Şu görüntü iyi, böyle hani Fas kültürünü yansıtıyor bence. Oda da yine mavi tonlarda. Biraz dediğim gibi dağınık, kusura bakmayın. Az önce gösterdiğim avlunun hemen camdan şeyi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Mandalinaları alabiliyorsunuz. İşte karşınızda Jardin Majorelle. Burası Fransız ressam Jacques Majorelle'in 1920'lerde kurduğu, sanat ve doğayı buluşturan eşsiz bir bahçe. Majorelle, dünyanın dört bir yanından getirdiği bitkilerle burayı adeta bir botanik müzesi haline getirdi. Yıllar sonra US Saint Laurent ve Pierre Bergé bu büyülü bahçeyi kurtararak koruma altına aldı. Bugün ise hem doğanın hem de sanatın yaşayan bir mirası olarak ayakta. Yani Majorelle bahçesini kısa ve öz anlatacak olursam, dünyanın farklı noktalarından bitkileri toplayıp aynı alana koyup bunları gözünüzün önüne sermiş bu adamlar. Burası Fas'ın Marrakeş şehri arkadaşlar. Biz Fas'ta Riyad'da kalıyoruz. Buradaki evlere Riyad deniyor. Fas usulü evler var. Fas usulü evlere Riyad deniyor arkadaşlar. Bizim kaldığımız Riyad biraz büyük. 2 kompleksten oluşuyor. 2 ana binadan oluşuyor. Ortalama bir yer. Yani 9.5 Booking'den kiraladık biz. Şehir merkezine 400 metre uzaklıkta. Temizliği 10 numara. Lavabolar, işte yatakları vesaire 10 numara. Tesiste dinleneceğiniz alanlar var. Aynı zamanda tesis personelleri çok iyi. Acayip iyi, bize her konuda yardımcı oldular. Bugün sizlere Fas formamla, yeni aldığım Fas formamla bu evi tanıtacağım. Şimdi hep beraber kompleksi gezelim. Bakalım buraya geldiğinizde nerede kalacaksınız, nasıl yapacaksınız, nasıl edeceksiniz, işte dil bilmiyorsunuz. Bu kafanızdaki soru işaretlerinin hepsini tek tek birazdan gidereceğiz arkadaşlar. Hiç şüpheniz olmasın. Şimdi terastan başlayalım. Dinlenmeye geldim. Birazdan şeye gideceğim. ATV turuna gideceğim. Deveye bineceğim. Sonra havuza gideceğim. Ondan sonra yemek yiyeceğim. Gece de gösteriye gideceğiz. O videoyu da yukarıya bir yere bırakırım. İzlersiniz arkadaşlar. Marrakeş'in dar sokaklarında yürürken fark etmezsiniz bile. Çünkü bu görkemli evler dışarıdan bakıldığında son derece sade ama kapısından içeri adım attığınız anda bambaşka bir dünyaya geçersiniz. İşte karşınızda Fas'ın kalbinde yüzyıllardır var olan büyülü yapılar, Riyadlar. Arapça bahçe anlamına gelen bu isim tesadüf değil. Çünkü her Riyad merkezinde dört bir yanı odalarla çevrili bir avlu ya da yemyeşil bir bahçe bulunur. Burası sıcak çöl ikliminde serinlik ve huzurun merkezi. 11. yüzyıldan itibaren zengin tüccarların ve soylu ailelerin evi olan Riyadlar yüksek duvarlarıyla mahremiyetin simgesi haline gelmiş. İçeride ise göz alıcı renkli çiniler, ince ince oyulmuş alçı süslemeler ve el işçiliğiyle yapılmış ahşap tabanlar sizi karşılıyor. Her detayı Fas'ın yüzyıllara dayanan zanaatkarlık geleneğinin bir yansımasıdır. Bugün ise birçok Riyad restore edilerek misafirlere kapılarını açıyor. Böylece siz de bu gizli cennetlerde Fas'ın hem tarihini hem misafirperverliğini bir arada yaşayabiliyorsunuz. Hazırsanız şimdi gelin bu eşsiz dünyanın kapısını birlikte aralayalım. O da biraz dağınık çünkü zaten çok kısa konaklayacağız burada. Hemen ondan sonra geri dönüş yapacağız. Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Burası lavabo. El yüz yıkama işlemleri burada yapılıyor. Fışmış işlemleri burada yapılıyor. Sıçımlık işlemleri orada yapılıyor. Buradan da duşunuzu alıyorsunuz arkadaşlar. Şurası çok güzel bu arada. Şu görüntü iyi, böyle hani Fas kültürünü yansıtıyor bence. Oda da yine mavi tonlarda. Biraz dediğim gibi dağınık, kusura bakmayın. Az önce gösterdiğim avlunun hemen camdan şeyi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Mandalinaları alabiliyorsunuz. Burada kıyafetlerini koyabileceğiniz bir alan. Bir yatak, bir küçük boy yatak, bir de büyük boy yatak. Burada da eşyalar var. Çok da bahsedilecek bir şey yok aslında. Küçük bir dolap olsa, bu küçük bir buzdolabı olsaydı güzel olurdu. Fiyat olarak toplam biz buraya 5000 TL verdik. Kişi başı 2500 TL verdik arkadaşlar. Yani ortalama bir fiyat Fas'a göre. Buraya geldiğinizde Marrakeş'te 1000 TL'ye de yer bulabilirsiniz. Konaklama bulabilirsiniz. 2 gün için söylüyorum. İşte 10.000 TL'ye de bulabilirsiniz. 20.000 TL'ye de bulabilirsiniz. Biz 5000 TL'ye toplam kişi başı 2500 TL ödedik. Ve konum özelliği özellikle konumu için biz burayı tercih ettik. Konumu bizim için çok önemliydi. Bu 5000 TL içerisinde sabah kahvaltıda dahil arkadaşlar. 5000 TL'nin sadece sabah kahvaltı, öğle yemeği veya akşam yemeği için ekstra ücret ödüyorsunuz. Kaldığınız otelden kiralama yapmak isterseniz biraz daha fiyatlar Booking'e biraz daha pahalı. Arada bir 1000 TL bir fark var arkadaşlar. Aklınızda bulunsun, herhangi bir şekilde kartla ödeme kabul etmiyorlar. Sadece cash kabul ediyorlar. Bilginiz olsun arkadaşlar. Fas formamla el fena
Fel fena, ben fena diyorum. Burası Fas'ın kalbi Majorelle bahçesi. Fransız ressam Jacques Cheur, tam adını bilmiyorum arkadaşlar. Majorelle çok denedim. Adını tam olarak söyleyeyim ama yapamadım. Majorelle'in zamanla yıllarca uğraşıp buraya dünyanın bütün her yerinden getirdiği bitkiler var arkadaşlar. O yüzden Fas'a geldiğiniz zaman mutlaka burayı deneyimleyin. Burayı görmeden dönmeyin. Burası da çok önemli yerlerden biri. O zaman hep beraber Majorelle bahçesinde gezmeye başlayalım arkadaşlar. Marrakeş'in kalabalığından uzaklaşıp bambaşka bir dünyaya adım atmaya hazır mısınız? İşte karşınızda Jardin Majorelle. Burası Fransız ressam Jacques Majorelle'in 1920'lerde kurduğu, sanat ve doğayı buluşturan eşsiz bir bahçe. Majorelle, dünyanın dört bir yanından getirdiği bitkilerle burayı adeta bir botanik müzesi haline getirdi. Yıllar sonra US Saint Laurent ve Pierre Bergé bu büyülü bahçeyi kurtararak koruma altına aldı. Bugün ise hem doğanın hem de sanatın yaşayan bir mirası olarak ayakta. En dikkat çekici yanı ise Majorelle mavisi. Sadece bir renk değil, adeta buranın ruhu o. Derin mavi ton, egzotik kaktüsler ve bambularla birleşince insanın sanki bir ressamın tuvalinde dolaşıyormuş gibi hissettiriyor. Jardin Majorelle, Marrakeş'in sadece bir bahçe değil, kültürel bir hazine, ilham veren bir sanat eseri ve huzur arayanların sığınağı. Burayı gezen herkes tarihle, doğayla ve yaratıcılıkla özel bir bağ kuruyor. O yüzden bu bahçeye adım attığınızda sadece bitkilerle değil, bir sanatçının hayali, bir tasarımcının tutkusu ve şehrin kalabalığındaki dinginliği de keşfedeceksiniz. Eğer bir yolculukta siz de benim kadar etkilendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizler için dünyanın farklı köşelerinden farklı deneyimler paylaşıyorum. Birlikte yeni yerler keşfetmeye devam edelim. Hadi bu macerada bana katılın. Burayı Fransız ressam Jacques Majorelle'in yapmış. Ondan sonra yıllar sonra US Saint Laurent gelmiş buraya. Onun da burada bayağı katkıları olmuş. Burayı devir almış herhalde sanırım. Ondan sonra o da burayı bayağı bir düzenleme getirmiş. Şu an üstümdeki bu arada kıyafetler Fas'a özgü kıyafetler. Dün Marrakeş El Fena Meydanı'ndan satın aldım. Toplam ne kadara geldi? 780 TL'ye falan geldi. 600. Mesela gözlük aldım az önce. Şu gözlüğü aldım arkadaşlar. Bunu da 430 TL'ye aldım. Ama tabii ki de hepsini pazarlıkla aldık. Belki biz kazıklandık bilmiyorum. Ama çok şey durmuyor mu böyle? Hani bir rüya görüyorsun sanki. Bir rüyanın içerisindeymişsin gibi bir ortam var içeride. Bak renkleri, kullandığı renkler mesela. Kaktüslerde kullandığı şu mavinin tonu ve sarının tonu mesela çok doygun. Evet, mavi normal bir renk değil. Bak mesela şurada da var. Çok güzel mavi renkler kullanmışlar ve insanlar sürekli o renkli karelerde fotoğraflar çekiliyor. Biz de şu an etrafı keşfediyoruz. Birazdan biz de fotoğraf çekiniriz muhtemelen. Arkadaşlar burası El Fena Meydanı'na, Marrakeş'in merkezine toplamda 14 dakika uzaklıkta, 2.9 kilometre mesafede ve buranın toplam girişi 140 dirhem. 100 dirhem 10 euro. Bundan hesap ederek toplamda 14 euro buraya giriş ücreti ödüyorsunuz. Biz kapıya geldik. Herhangi bir bilet almamıştık. Kapıya geldik. Kapıdan online bilet alarak telefonda zaten QR kodunuzu okutuyorsunuz. Online biletimizi aldık. İçeri giriş yap. Bilginiz olsun. Bakın insanlar burada fotoğraf çekiliyor. Çok güzel yerler var bu arada. Kaktüsler vesaire de çok güzel. Hemen ortaya bir havuz koymuşlar. Burada kaplumbağalar var. Çok tatlı duruyorlar. Yavru kurbağa da var. Zaten burada güvenlikler vesaire var arkadaşlar. Sizleri yönlendiriyorlar. Bizi yönlendiriyorlar yani. Sizleri de yönlendirirler muhtemelen. Bu arada bu kıyafetler çok rahat. Mutlaka satın alın burada. Ben de diyorum ki bunlar bu sıcakta nasıl şey yapıyor. Bu kıyafetlerden dolayıymış arkadaşlar. Fas'a geldiğiniz zaman yapacağınız şeyler zaten belli arkadaşlar. O yüzden buraya da gelmeyi ihmal etmeyin. Bir de bazı insanlar mesela kaktüslere oymuşlar, yazı yazmışlar. Dünyanın her yerinde böyle insanlar var. Bizde de var. Biz, aynen. Yani şunu buraya yazdın kardeşim ya. Ben anlamıyorum. Bunu buraya yazdın. Ne oldu? Bizde şey var ya. Kalıcı hale getirdi. Evet. Bizde şeyler var mesela. Surlara yazıyorlar ya işte. Ahmet Mehmet kalp. Yani buna gerek yok arkadaşlar. Ahmet Mehmet'in kalbi surlarda ölümsüz olmayacak. O yüzden gidin orada bir fotoğraf çekinin. Yeterli olur bence. Mesela burada nereden geldiği yazıyormuş arkadaşlar. Puan kırdık ama. Öndeki Arjantin'den gelmiş. Aynen bu Arjantin'den gelmiş. Burada kısım kısım ayırmışlar zaten. Birincisi Amerika, Kaliforniya'dan gelmiş. İkincisi Peru'dan gelmiş. İki nerede? Şu. Meksika'dan gelmiş. Yani şu gördüğünüz alanda, sadece şu gördüğünüz alanda, buranın anlamını ve önemini anlayın diye söylüyorum. Bütün dünya iklimlerine sahip, coğrafya konumlarına sahip bitkileri bir arada biriktirmişler. Kaktüsleri daha doğrusu. Aynı zamanda çiçekler de var. Onlar da böyle ama sanırım dönüp dolaşıp içeride çok fazla kalmamanızı istiyorlar herhalde, anlamadım. Sınırlı bir vaktimiz mi var bilmiyorum ama geldiğimde sıra yoktu. Diğer ziyaret edenlerin videolarını ben de izledim. Onların geldiğinde sıra vardı. Buradan biletinizi saate göre satın alıyorsunuz arkadaşlar. Hangi saat dilimine satın aldıysanız
Orada kapılar var. İşte 12.30, 11.30 şu saat burası vesaire diye. O şekilde giriş yapıyorsunuz. Bilginiz olsun. Ya güzel. Buraya ayıracağınız vakiti de ben size söyleyeyim. Maksimum 2 saat vakit ayırın. Zaten El Fena Meydanı'na 10 dakika mesafede arkadaşlar. Hani buraya tam gün ayırmayı vesaire düşünmeyin. Bakın burada da mesela ne varmış? Nereli olduğunu bilmiyorum. Mesela 2 nerede? Bu. Bu Japonya'dan gelmiş arkadaşlar. Şu Japonya'dan gelmiş. Sonra 4 nerede? Şu Senegal'den gelmiş. Afrika'dan gelmiş. Bu Meksika'dan gelmiş. Yani birçok ülkenin aynı 100 metrekare alanda ya da 50 metrekare alanda toplanıp birleştiği bir bahçe yapmışlar. Çok güzel. Bir noktaya bakıyorsunuz ama bu baktığınız konumda 4 farklı 5 farklı ülkeden bitkiler getirilmiş. Yani burada büyük bir emek var arkadaşlar. Saygı duymak lazım. Çok güzel. Bir de böyle şeyler yapmışlar. Bunun adı ne bilmiyorum ama bu ne işe yarıyor acaba arkadaşlar? Böyle ben farklı ülkelerde böyle dekor herhalde, dekorasyon herhalde. Farklı ülkelerde böyle garip şeyler görünce şaşırıyorum açıkçası. Burası zamanında Fransız sömürgesinde kaldığı için arkadaşlar çoğu şeyi Fransızlardan almışlar. Hatta burayı halen Fransızlar ve İspanyollar sürekli ziyaret ediyor. Buraya geldiğinizde çok karşılaşacaksınız. Mesela sizinle genel olarak İngilizce değil direkt Fransızca konuşmaya başlayacaklar. Diyeceksiniz ki ben Fransızca bilmiyorum, ondan sonra İngilizce konuşacaklar. Başta ilk seçenekleri arkadaşlar Fransızca. Çünkü çok fazla Fransızca konuşan var burada. Yani Macarya bahçesini kısa ve öz anlatacak olursam dünyanın farklı noktalarından bitkileri toplayıp aynı alana koyup bunları gözünüzün önüne sermiş bu adamlar. Evet, burada da balıklar var. Bahçenin içerisine balıklar da getirmişler. Acaba balıkları da dünyanın farklı noktalarından mı getirmişler? Biraz pis ama büyük balıklar. Köpek balıkçısı herhalde bunlar. Bakın burada mesela bu bahçenin içerisinde yine renklere baktığınız zaman böyle açık renkleri bile çok koyu tonlarında. Mesela sarıyı en sarı tonunda, maviyi en mavi tonunda kullanıyorlar. Ya da kiremit rengini en kiremit, en doygun haliyle kullanıyorlar daha doğrusu. Bunu yapmalarının en büyük nedeni arkadaşlar Kuzey Afrika'da bulunan bir ülke. Bu yüzden çok sıcak. Sıcak olduğu için de genelde renkleri doygun kullanıyorlar ve az renk kullanıyorlar. Bunun en büyük nedeni açık renklerin sıcağı yansıtması. Sıcak yansımasın diye adamlar böyle bir önlem almış. Özellikle Marrakeş bölgesinde genelde hükümet kırmızı tonlar, kiremit tonları veyahut da turuncunun tonlarını kullanmasına izin veriyor. Herhangi bir şekilde evlere farklı renkte boyalar kullanamıyorsunuz. Şehrin özelliği bozulmasın, tarihi bozulmasın diye de kerpiçten evler yapılıyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri de dediğim gibi sıcak, tarihi korumak ve az maliyetli arkadaşlar kerpiçten yapmak evleri. Daha az maliyetli. Güzel, bence güzel bir görüntü ama çok fazla burada yaşadığınızı varsayarsak biraz sıkmaya başlayabilir. Saint Laurent adına yapılmış burası da. 1936'da doğmuş, 2008'de ölmüş. Burayı da güzel yapmışlar. Genelde buraya İspanya'dan ve Fransa'dan çok geliyorlar. Çünkü İspanya hemen buranın karşısında arkadaşlar. Portekiz hemen karşısında. Burası Kuzey Afrika bölgesinde kalıyor. Avrupa'nın tam olarak karşısı oluyor. Bilginiz olsun. Burada çok Avrupalı turistle karşılaşacaksınız. Fransızlar biraz alkol içince biraz şımarıyorlar. Buranın gece hayatı da güzel ama ben buranın Fas'ın gece hayatını çekmemeye karar verdim. Çünkü o kadar vaktim yok. Kısıtlı bir zamanda geziyorum burayı. Kısıtlı zaman ve kısıtlı bütçeyle geziyorum daha doğrusu. Bence buraya gelinip görülmeli, özellikle doğa severleri mutlaka ziyaret etmesi lazım buraya. Mesela biz kendi evimizde bitki yetiştiriyoruz ama ben hayatımda bu kadar çeşitli bitkiyi bir daha başka bir yerde görebileceğimi zannetmiyorum. Arkadaşlar burası da Saint Laurent'in böyle eserlerinin bulunduğu bir alan yapmışlar ve aynı zamanda burada da alışveriş yapabileceğiniz işte turistlere yönelik kitaplar, kıyafetler, özel tasarım ürünler var. Gelmişken burayı da ziyaret edebilirsiniz. Belki hani buradan hatıra almak isterseniz alabilirsiniz mesela. Ama biraz pahalı gibi. Mesela şu 1300 dirhem. Biraz pahalı yani. Eski fotoğraflar ama bir tık pahalı. Bir tık değil, bayağı pahalı. Burayı da gelmişken deneyim edip görebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu alanda da dinlenebileceğiniz kafeterya alanı var. Buraya da gelebilirsiniz. Evet arkadaşlar, Majorel Bahçesi'nin de artık sonuna geldik. Biz de biraz etrafı dolaşalım, gezelim. Biz de biraz fotoğraf çekinelim istiyoruz. Sizlere elimizden geldikçe anlattık burayı. Kısa özet geçecek olursak dünyanın farklı noktalarından bir araya getirilmiş bitkileri buraya toplamışlar. Belli bir alana toplamışlar. Sizlere tavsiyem gelip burayı görün mutlaka.
Buraya zaman ayırın arkadaşlar ama ortalama 1 ila 2 saat. Fiyatları söylediğim gibi kişi başı 140 dirhem, 100 dirhem 10 euro. El Fena Meydanı'na 13 dakika uzaklıkta 2.9 kilometre mesafede taksiye de 8 euro bir ücret ödedik.